Herkese selamlar. Bugün Şili'nin inci şehirlerinden biri olan Viña del Mar'dayız. Arkamda görmüş olduğumuz saatin ismi Reloj de Flores. Burası Viña del Mar'ın en önemli, en popüler meydanlarından biri. Gerek yerli gerek yabancı turistler için ilgi çekici bir yer. Yani neden bu kadar ilgi çekici bir yer olduğunu da aslında ben anlamış değilim. Normal bir meydan işte. Meydan olunca tabii böyle şekerlemeciler de oluyor. Mısırı zaten çok seviyorlar. Patlamış olsun, normal olsun ama bunların birçoğu şekerli patlamış mısırlar. Elma şekeri. Burada çikolata kaplamalı ürünler. Hola. Pamuk helva. Evet, pamuk helva her yerde var. Hola. Bien, ¿y tú? Burası Viña del Mar'ın en önemli meydanlarından biri olan Plaza Sucre. Sucre ismi Bolivya'nın başkentinden geliyor. Şu an Viña del Mar'ın en büyük caddelerinden birindeyiz. Daha doğrusu bulvar gibi bir yer. Bu şekilde yürüme yolu, bisiklet yolu, insanların kedileri, köpeklerini gezdirebilecekleri bir yol da var. Bu yol bayağı da uzun. Şöyle arkaya doğru da gidiyor. Görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde denize doğru da gidiyor. Batı yönü şu an gittiğimiz yer. Arka taraf doğu yönü olmuş oluyor. Aşağı yukarı 8-10 kilometrelik bir bulvar. Burada yürümek gerçekten çok keyifli oluyor. Bunların otellerden, restoranlardan oluşan kısımları da var. Normal bu şekilde binaları da görüyoruz. Bu sağ taraf Viyana Caddesi diye geçiyor. Sol taraf ise Alvarez Caddesi diye geçiyor. Gerçekten çok tatlı, dümdüz de bir bulvar yapmışlar. Bu arada bu bulvarın altından metro da geçiyor arkadaşlar. Böyle 400-500 metrede bir duraklar da var. Aşağı inip metroyu da kullanabiliyorsunuz. Sağlı sollu tam karşılıklı olacak şekilde sokaklar da yapılmış. Gerçekten çok planlı programlı duruyor. Şu gördüğümüz eski iki tarihi bina ise eski Viña'dan kalma evlermiş arkadaşlar. Şimdi ise böyle sağlı sollu günümüzün modernize binalarını görebiliyoruz. Şöyle her taraf artık yüksek binalar olmuş. Abi Latin Amerika'nın kaderi herhalde bu. Kablolar sürekli dışarıdan geçiyor. Çok kötü bir görüntü. Evet, sahile doğru yürüyelim bakalım. Neler bizi karşılayacak. Kilisenin çanla çaldığı var. Bu tepelerin aynısı Tekirdağ sahilde de vardı sanki ya. Ben öyle hatırlıyorum. Demek ki sahil şehri olunca yapılacak pek tepe farklı bir şey yok, ya heykel ya böyle küçük tepeler. İklim müsaitse palmiyeler. Çocuklara eğlence işte buralar hep. Bize de eğlence olsun ya. Oh. Kongo. Bitik restoranlardan biri. Abi 10 numara sahil var burada. Restoran bitik ya.
burası da Viña del Mar'ın en iyi otellerinden biri. Sheraton. Pandemiden önce Viña del Mar'da çok büyük festivaller oluyormuş. Hatta diğer Latin Amerika ülkelerinden bile insanlar bu festival için geliyormuş. Fakat tabii pandemiden sonra her ülkede olduğu gibi buraya da kısıtlamalar geldi ve festivaller uzun bir süredir yapılmıyormuş. Yapıldığı zaman da bayağı değerli sanatçılar, bayağı ünlüler falan geliyormuş. Viña del Mar, Valparaíso iline bağlı olan bir ilçe, daha doğrusu bir sahil şehri. Yaklaşık 400 bin kişi yaşıyor. Fakat özellikle hafta sonları, yazın, ilkbaharda çok fazla yerli ve yabancı turistin ilgisini çeken bir sahil şehri. Çok farklı restoranlara, parklara, beachlere sahip olan bu şehir Şili ülkesinin ortasında yer alıyor. Bizdeki aslında Ayvalık veya Fethiye, Mersin ve Adana'nın diğer sahil şehirlerine, kasabalarına da benziyor, andırıyor. Ama yazın tabii öyle çok sıcak olmuyor. Maksimum 30-32 derecelere kadar çıkıyor. Solda görmüş olduğumuz kalenin ismi Castillo Gulf, yani Körfez Kalesi. Sağda gördüğümüz ise Castillo Rose. Üst taraftaki ise Castillo Presidencial. Sağ taraftaki şu görmüş olduğumuz kalede Şili, Filistin topluluğuna ait bir kale. İçerisinde Arap yemekleriyle meşhur olan bir restoran var. Üst tarafta görmüş olduğumuz evde ise devlet başkanları buraya geliyor. Konuk evi gibi bir şey yani. Şimdi ise Castillo Gulf'e doğru ilerleyeceğiz. Evet, yürüyelim bakalım. Bu şeyin güzelliğine bakar mısınız ya? Şu site bayağı güzel. Bu yol da çok tatlı gözüküyor ya. Evet, buradan daha yakından görüyoruz Castillo Rose'u. Şöyle içerisindeki restoran. Şurada zaten Paseo Árabe diyor. Arap bölgesi. Pelikanlar! Ne çok pelikan varmış ya. Castillo Gulf'ün, yani Körfez Kalesi'nin avlusuna girdim şu an. İçine giremiyormuşuz, kapalıymış pandemiden dolayı. O da ayrı bir saçmalık, pandemiden dolayı. Niye kapalı olur ki? 3 yıl geçti ya. Bayağı bakımsız ama ya. Asıl olay buradaymış. Bakar mısınız şunun güzelliğine ya? Burası 1881 yılında Şile'ye gelen Alman asıllı bir iş adamı ve hayırsever olan Gustavo Wolff tarafından yaptırılmış. Daha doğrusu kendi zevki için yapmış. Yani Viña del Mar'a geldiğinde deniz kenarına bir ev yaptırmak istemiş, bir şato yaptırmak istemiş. Ve 1905 ve 1906 yıllar arasında buraya başlayıp tamamlamış. Vay be. Şu manzaraya bakar mısınız ya? Evet, şu an devlet başkanının konuk evine konuk oluyorum. Yürüyerek değil mi? Konuk oluyorum. Şuradan Körfez Kalesi gözüküyor. Ya işte yazları falan canı sıkıldığında herhalde Şili devlet başkanı buraya geliyor. Buradan Pacific Ocean'ı izliyor. 2 kadeh rakı içiyor. Sarayında falan filan. Bakalım, belki gidince bize de ucundan bir şeyler ikram eder. Yalnız manzara bayağı iyi. Abi, devlet başkanı konuk evi diye ne böyle girişte güvenlikler, efendim bilmem neler, subaylar, askerler, polisler, hiçbir şey yok. Şuradan da Arap Kalesi gözüküyor. Şu Castillo Rose.
Hemen devlet başkanı konuk evinin altında. Bunun da manzarası şahane. Tabii bu beyaz olan bina normal. Başka bir bina. Buradan dolaşıp yukarı doğru çıkacağım. İnsan olmayınca martılar istila etmiş havuzu. Bayağı da temiz aslında havuz ya. Ama kimse yok. Dünyanın en şanslı martısı belki de. Şu manzaraya karşı denize giriyor. Havuza giriyor. Bunlar da klasik maşaklı Şili evleri. Mükemmel bir sokak. Bizim adaları andırıyor. Evlerin çoğu Alman stilinde yapılmış. Zaten bunların, yani burada yaşayan insanların birçoğunun ben Şilili olduğunu düşünmüyorum bu muhitte. Birçoğu işte 100-150 yıl önce Almanya'dan, Avrupa'dan gelen tüccarların çocukları, torunları vesaire buralarda yaşıyor sanırım. Çünkü o Körfez Kalesi de ve Alman vatandaşa aitti. Zaten gayet düzenli sokaklar falan, yollar öyle çok iyi değil ama tabii yolları vatandaş ne yapacak? Ama evler şahane. Evet, devlet başkanının konuk evine gelmiş bulunmaktayız ama kimse beni karşılamamış ya. İnsan davullu zurnalı bir karşılama yapar burada. Ama benim için 2 tane hatun bırakmışlar buraya. Büyük ihtimalle onlar beni içeri alacak şimdi. Hola. Hola. Bien, ¿y tú? ¿Ah? Bien. Bien. ¿Cómo estás? Muy bien. Eh, Aquí ando visitando esta hermosura de palacio que está muy hermoso. Lo malo que no dejan ¿Te entrar. gusta? Hermoso, muy lindo. Me gustó mucho. Muy lindo. Bueno, alguna vez vendré cuando lo abran, porque lo abren, creo. Para el Día del Patrimonio lo habilitan para que entremos. Así que ahí voy a venir de nuevo. Pero maravilloso, muy lindo. Hermoso. Muchas gracias. ¿De dónde son ustedes? ¿Quieres hablar? ¿Ah? ¿Quieres hablar? ¿De dónde son? ¿Qué? Soy turco. De turco, sí. ¿Te gusta Turquía? Me encanta. De hecho, veo todas las novelas turcas, todos los días. Estoy viendo Asha. Me encanta todo lo que venga de Turquía, sí. Sí, me encanta mucho. Me gusta. Muy lindo. Sí. Y como te digo, veo todas las novelas de Turquía. Sí, no me he perdido ninguna. Muchas gracias. Alejandra, Alejandra. chilena. Ali. Soy Ali. Ale, Ali. ¿verdad? Ya. Alejandra. Ya. Alejandra Ali. Ok. Gracias. 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 Evet abi, meleklerin beni karşıladıktan sonra şöyle hemen içerisini gösterelim. Abi muhteşem ya. İçeri giremiyoruz tabii ki ama tahmin edebiliyorum içerisine. Abi devlet başkanı 36 yaşında genç bir çocuk ya. İşte can istediği zaman buraya geliyor, takılıyor burada. Turco dans. Oriental. Evet, akşam rakısını da yaptık Sayın Boriç'le beraber. Şimdi üzerine bir kahve içmeye dedim, ben dışarı çıkacağım abi. Sahilde tek başıma kafama göre takılacağım dedim. Muhabbet pek sarmadı ya Boriç'in. Pek sarmadı abi. Devlet meseleleri falan sıktı beni. Ben şimdi üstüne bir şöyle bir Türk kahvesi bulursam şu eşsiz manzaraya karşı. Ya Boriç kal dedi aslında da abi dedim, akşam edit yapacağım, bayağı işim var. Gördüğünüz gibi melekleri de çağırmış zaten. Abi dedim, hiç halim yok. Ben bir an önce yoluma gideyim, işime bakayım. Santiago'ya geldiğimde uğrarım dedim ama canını sıkma yani. Araya açma dedim. Sarıldık falan. Neyse.
Burası da enteresan bir otel. Aynı zamanda restoran. Cap Ducal. Ya sürekli binaları çekiyorum ama abi Latin Amerika'da pek alışkın olmadığımız caddeler, binalar. Gayet çok tatlı ya. Aşırı güzel bahçeler falan. Bayağı da böyle açık yani. Şu balkonlarda da bir tane oturan yok arkadaş ya. İnsan bir çıkar abi, mangal yapar. 2 tane çayını alır, kahvesini alır. Oturur, yok. Yok, yok. Şu güzelliğe bak ya. Sahilde yürüyüşümüze devam ediyoruz. Mükemmel bir görüntü. Ben ismini unuttum ya bunun ya. Bu ne? Debriyaj mı? Fren mi bu? Gaz mı yoksa? Ay ay. Burada bir şey eksik. Evet, burası da bir diğer önemli otellerden biri. Burada da çok şık bir restoran var. Tabii güzel yeri tezgah açmışlar. Hem manzara hem de bayağı kalabalık. Ablamız burada örgü işleri yapıyor. Sanatçı ruhlu abimiz. Bayağı profesyonel ya, logo falan da yapmış. Markamız da var. Post yazımız da var. Hola. Evet, Gogomen bir abimiz. Hola. Hola, hola. De la vida, amigo. Eski kasetler falan var ya. Aha, kumpas. Kumpas satıyor ya abi. Kim buradan kumpas gelip alır ya? Bit pazarı gibi bir şey yani. Pazar değil de işte. Ufak versiyon. Ne ararsan var. Çiçekçi bile var yani burada. Yalnız şu var ya, olay kokuyor. Olay, olay, olay. Very nice smell. Viña del Mar'ın da sahil şeridi çok canlı ve gayet uzun. Yaklaşık bir 9-10 kilometre uzunluğunda, belki de daha fazla bir sahili var. Yani hem Valparaíso hem de Concono hesabın içine katacak olursak yaklaşık bir 14-15 kilometrelik bir sahil. Bu şekilde böyle devam ediyor. Saksafoncu abimizin yanına gidelim bakalım. Dondurmaya hasta abi şimdiler, hasta. Abimiz döktürüyor ya, maşallah. Döktürüyor yani. Ray ray ray, ray ray ray.
Ayrıca burası tsunami alanı. İnsancıklar delirmiş olmalı. Bu ne kalabalık ya. Bence birçoğu lokal turist. Santiago'dan falan geliyorlar sanırım. Tierra de Fuego, ateş toprakları. Evet, duble dondurma 3100 peso, 3 dolar. Cafe macchiato 1500 peso, 1,5-1,7 dolar falan. Chocolate caliente, sıcak çikolata 2000 peso, o da 2 dolar falan. Americano 1000 peso, o da 1,2-3 dolar falan. Çok güzel bir meydan. Evet, burası da Acapulco Beach. Şili'nin eşsiz uzun plajlarından sadece biri. Restoranlar ve kafeler bulunuyor. Gayet güzel, temiz bir cadde. Pizza pizza. Ya bu İzmir'de yok muydu ya? Bak koskoca pizza buraya da açmış ha. Sesamo sandviç. Susam sandviç. Evet, burada bir Peruano restoran var. Selam dünyalı. İnkalı abilerimiz. Çoğu Arjantin et restoranlarından biri. Aha. Restoran Ankara. Abi Ankara restoranın burada ne işi var ya? Allah Allah. Ankara restoran. Garip. Bu da Maya Building. Maya binasıymış. Piramitlere atıf olarak böyle yapmışlar. Şurada güzel kafe ve restoranlardan. Fiyaka gibi. Bira da satılıyor buradaki kafelerde. Bir İtalyan restoranı. Pizza ve makarna. Heladomuz, dondurmalarımız. Şili'nin güneyinde özellikle Hola Maradona. Maradona abimiz yemek yiyor, rahatsız etmeyelim. Deli gibi ya, hasta abi bu Şililer. Dondurmaya hasta ya. Şuraya bakar mısın? Şuraya bak ya. Deli gibi ya. Şuraya da oturmuşlar. Alan burada yiyor dondurmasını. Şu karşıda bir Meksika restoranı. Ha şurayı diyordum ya. Şu ahşaptan olan restoran. Bu ev çeşidi genelde ülkenin Şili'nin güneyinde, en güney kısımlarında bu tip evler çok var. İşte güney biraz daha böyle Alaska tarzı, daha soğuk, sürekli kara kış olduğu için bu tip küçükten evler var.
Burası da oraya ithafen yapılmış bir restoran. Evet, yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Deniz ürünlerinin olduğu bir restoran. Sushi de varmış. Aynı zamanda da otel. Sürekli şu aralarda da böyle sokaklar, caddeler var. Kafe ve restoranlar da orada mevcut arkadaşlar. Sadece bu caddede değil. Şöyle yol ikiye ayrılıyor. Şurada, şuradan. Hepsinde bir sürü çeşitli restoran ve kafeler var. Starbucks olmazsa olmazımız. Yanarlı dönerli. Böyle. McDonald's karşıda. Evet, buradan sahile devam edelim. Burada bir Peru restoranı daha. Lima. Lima bu arada Peru'nun başkenti. Bakalım gün batımını yakalarız umarım. Bir 20-25 dakika daha var. Güneşin tam batmasına. Hayır. Bisiklet yoluna çıktın ya. Yolumuza devam ediyoruz. Durmadan. Durmaksızın. Çok kalabalık. Bugün de günümüzün sonuna geldik arkadaşlar. Buraya kadar dayanıp videomu izlediyseniz size binlerce kez teşekkür ederim. Abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi de ihmal etmezseniz çok müteşekkir olurum. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın.